Merhaba Turko Mustafa kanalı, değerli dinleyicilerimiz. Umarız faydalı ve eğlenceli zamanlar bizimle birlikte geçirirsiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi sayfaları arasında kaybolacağımız sürükleyici bir romana götürüyor. Ve bu romanın merkezinde hani birbirleriyle hiç alakası yokmuş gibi duran 4 hayat var. Düşünün bir yanda Paris'te kendi akademik dünyasına kapanmış bir doktora öğrencisi Yasemin. Diğer yanda Kahire'de hırslı mı hırslı, gözü pek bir avukat Ranim. Sonra bir ihanet yüzünden hem geleceğe hem de yüzü çalınmış bir bilim insanı Omar. Ve bir de yıllardır kayıp oğlunun acısıyla yaşayan gizemli bir anne Sakina. Şimdi asıl soru şu, bu 4 farklı hayat, farklı şehirlerde, farklı zamanlarda sadece tesadüflerin bir oyunuyla mı bir araya geliyor, yoksa... Kesinlikle. Yoksa onları birbirine çeken görünmez bir kader ağı mı var? Asıl soru bu. Bugün sanırım bu sorunun izini süreceğiz birlikte. Aynen öyle. Ve bu izi sürerken sadece ne olduğuna değil, biraz da neden ve nasıl olduğuna bakacağız. Yani yazar bu karakterleri nasıl kurgulamış, onları hangi dönüm noktalarında karşılaştırmış Hı hı. ve bu karşılaşmaların asıl anlamı ne? Çünkü bu hikayenin büyüsü, yani olay örgüsünden çok karakterlerin o en zor anlarda yaptıkları seçimde saklı. Ve o seçimlerin dalga dalga yayılarak hiç tanımadıkları insanların hayatlarını bile değiştirmesi İşte tam olarak bu. harika bir başlangıç noktası. O zaman karakterlerin bu ayrı dünyalarına bir göz atarak başlayalım. İlk durağımız 2008 yılı Paris. Burada Yasemin'le tanışıyoruz. O tam anlamıyla bir kitap kurdu. Hayatı tezinden, kütüphaneden ve Lüksemburg Parkı'ndaki yürüyüşlerden ibaret. Sessiz, sakin, hatta biraz pasif bir karakter diyebilir miyiz? Diyebiliriz, bence çok doğru bir tanım. Ve hikayenin böylesine içe dönük bir karakterle başlaması tesadüf değil gibi geliyor bana. Neden peki? Şöyle söyleyeyim Yasemin, hikayenin normal dünyasını temsil ediyor. Yani hepimizin aşina olduğu, kendi küçük dertleriyle boğuşan sıradan hayatı. Anladım. Onun bu sakinliği, birazdan tanıyacağımız Ranim'in fırtınalı dünyasıyla çarpıştığında ortaya çıkacak o kontrastı daha da vurucu hale getirmek için bir zemin hazırlıyor. Yasemin bir nevi fırtına öncesi sessizlik. Fırtına demişken hikaye bizi 3 yıl geriye 2005 Kahire'sine götürüyor ve sahneye Ranim çıkıyor. Dediğin gibi Yasemin'in tam zıttı bir enerji. Sosyetik ve zengin bir aileden geliyor ama kendini partilerde değil mahkeme salonlarında kanıtlamaya çalışıyor. Hırslı, gözü kara bir avukat. Kesinlikle. Ailesi ondan ne bekliyor? İyi bir evlilik yapıp cemiyet hayatına karışmasını. Ama o ne yapıyor? Gidip Mısır'ın en çetrefilli davalarından birini almak üzere. Bu iç çatışma onun karakteri hakkında bize ne söylüyor peki? Bence bu, Ranim'in motivasyonunun temelini oluşturuyor. O sadece başarılı bir avukat olmak istemiyor. Aynı zamanda kendisine biçilen o rolü de reddetmek istiyor. Hı hı. Onun bu isyanı, bu "hayır, ben sizin istediğiniz kişi olmayacağım" duruşu, onu Omar'ın o imkansız gibi görünen davasını üstlenmeye iten asıl güç. Adalet arayışı, onun için aynı zamanda bir kimlik arayışı. Kendi yolunu çizme mücadelesi. Ve o yol onu Omar'a çıkarıyor. Omar'ın hikayesi gerçekten yürek burkucu. Üzerine atılan bir bombalama suçundan hapiste ama asıl hapishanesi kendi bedeni. Yıllar önce geçirdiği bir kaza yüzünden yüzü ve vücudu tanınmaz halde. Evet, yani hem fiziksel hem de ruhsal olarak tamamen enkaz altında. Aynen öyle. Görünüşe göre bu kadar yaralı, bu kadar izole bir karakterin diğer hikayelerle bir bağlantı kurması imkansız gibi. İlk bakışta öyle görünüyor, doğru. Ama hikayede Omar'ın durumu aslında kimlik ve aidiyet temalarının en uç noktası. Düşünün, her şeyini kaybetmiş bir insan neye tutunur? Hiçbir şeye. Omar, yüzünü, kariyerini, özgürlüğünü, her şeyini kaybetmiş. Onun yolculuğu sadece hapisten çıkmak değil, bu enkazın altından yepyeni bir kimlikle, yepyeni bir amaçla çıkmak olacak. Ve bu yolculukta Ranim, onun için sadece bir avukat değil, aynı zamanda dış dünyaya açılan tek kapısı olacak. İşte şimdi parçalar birleşmeye başlıyor sanki. Tam da Omar, Kahire'de bir hücrede çürürken, kilometrelerce uzakta Paris'te Yasemin'in çok daha sıradan bir derdi var. Kirasını ödeyemiyor. Evet ve bir ev arkadaşı aramak zorunda kalıyor.
o kadar basit, o kadar gerçekçi bir sorun ki, Ama hikayedeki bütün domino taşlarını deviren ilk hareket de bu oluyor. aynen öyle. Büyük kader anları her zaman böyle dramatik olaylarla başlamak zorunda değil. Bazen bir kira derdi, hayatınızın en önemli insanıyla tanışmanıza vesile olabilir. Doğru. Yasemin'in ev arkadaşı arayışıyla yolu, yıllardır kayıp oğlu Jesir'i arayan o gizemli ve sakin kadın Sakina ile kesişiyor. Böylece Paris'teki o 404 numaralı daire farklı acıları taşıyan iki kadının sığınağı haline geliyor. Bu 404 numaralı daire detayı önemli. Sadece bir adres değil, sanki başlı başına bir karakter gibi değil mi? Kesinlikle. O daire hikayenin kalbi. Kimsenin doğuştan sahip olmadığı, sonradan bulunmuş bir mekan. Hepsi bir şekilde yollarını kaybetmiş bu insanlar, bu dairede yeni bir aidiyet hissi buluyorlar. O daire, kan bağının değil, kader birliğinin ve seçimin oluşturduğu bir yuvanın sembolü. Vay be! Dairede bu sessiz kader birliği kurulurken, Kahire'de Ranim kelimenin tam anlamıyla imkansızı başarıyor. Omar'ın davasında öyle bir delil buluyor ki, her şey tepetaklak oluyor. Bize biraz o süreçten bahseder misin? Yani kaynaklar bize sadece Ranim kazandı demiyor, değil mi? Hayır hayır, kesinlikle demiyor. Zaferin ne kadar zor kazanıldığını bize adım adım gösteriyor. Ranim'in aylarca süren titiz çalışmasını okuyoruz. Finansal kayıtları didik didik edişini. Hı hı. Omar'ın ortağı Christoph'un izini sürüşünü ve en sonunda Christoph'un Omar'ın bilimsel çalışmasını çalıp İsviçre'deki bir firmaya sattığını kanıtlamasını. İnanılmaz bir ihanet. Hem de nasıl? Bu ihaneti ortaya çıkarmak için İsviçre'deki o firmadan kovulmuş, memnuniyetsiz eski bir çalışanı bulup konuşturması gerekiyor. Yani bu zafer bir son dakika mucizesi değil, tamamen Ranim'in inadının ve zekasının bir sonucu. Ve bu zafer Omar'ı özgürlüğüne kavuşturmakla kalmıyor, Ranim'i de bir anda Mısır ve Fransa'da medyanın gözdesi haline getiriyor. Başarılı bir avukatken bir anda kamuoyu figürüne dönüşüyor. Evet, tam gerçek adında bir televizyon programına konuk olmasıyla birlikte hayatı tamamen değişiyor. Bu onun için yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Kesinlikle. Artık sadece mahkeme salonlarında değil, milyonların izlediği ekranlarda adalet arayan bir sese dönüşüyor. Ama tabii bu şöhret beraberinde yeni sorumluluklar ve yeni sınavlar da getiriyor. Her karakterin bir arayış içinde olduğundan bahsetmiştik. Saklina'nın arayışı belki de en umutsuz olanıydı. Yıllardır görmediği oğlunu bulmak. Ve bu arayışta ona yardım eden kişi en beklenmedik yerden. Evet, Ranim'in küçük kız kardeşi Ranya'dan geliyor. Şimdi itiraf etmeliyim, kaynakları incelerken bu kısım buna biraz fazla tesadüfi, biraz kaderin cilvesi gibi geldi. Ranya'nın Paris sokaklarında Jasir'i bulması sence de biraz kolaya kaçmak olmuyor mu? bu çok yerinde bir eleştiri. Hani anlatıda Deus ex machina, yani tanrısal müdahale denen duruma yaklaşıyor. Ama bence yazar bu durumu inandırıcı kılmak için öncesinde önemli bir temel atıyor. Nasıl bir temel? Ranya karakteri, hikayenin başından beri en gözlemci, en meraklı ve en detaycı kişi olarak tanıtılıyor. Sürekli etrafını izleyen, insanların fark etmediği şeyleri fark eden biri. Anladım. Yani Jasir'i bulan kişi rastgele biri değil. Onu bulma potansiyeli en yüksek olan karakter. Yazar, Ranya'nın bu özelliğini kullanarak tesadüf hissini bir nebze de olsa kırıyor ve bunu bir karakter özelliğinin sonucuna bağlıyor. Bu iyi bir bakış açısı. Peki ya Omar? Hapisten çıktıktan sonra ne yapıyor? Her şeyini çalan ortağından intikam almaya mı çalışıyor, yoksa eski hayatına dönmeye mi? İkisini de yapmıyor. Ve bu onun karakterindeki en güçlü dönüşümlerden biri bence. Öyle mi? Evet, önce ailesinin yanına dönüyor ama oraya ait hissetmediğini fark ediyor. Çünkü o artık eski Omar değil. Kaybettiği hayatı geri getirmeye çalışmak yerine kendine yepyeni bir yol çiziyor. Fas'a gidiyor ve orada kendini Filistin direnişine, kendisinden daha büyük bir amaca adıyor. Bu onun için bir tür arınma. Fiziksel yaraları hala duruyor olabilir ama ruhundaki yaraları başkaları için savaşarak iyileştirmeye başlıyor. Kendi acısını kolektif bir acının parçası olarak yeniden anlamlandırıyor. Çok güçlü bir seçim bu. Kesinlikle.
Bu sırada Paris'te Yasemin'in de kendi kişisel savaşı var. Haytham ile olan evliliği bir iş teklifi yüzünden büyük bir sarsıntı geçiriyor. Fransa'nın Lille şehrinden gelen bir akademik pozisyon. Kariyeri için büyük bir fırsat. Aynen, ama evliliği için de büyük bir tehdit. Evet, bu da çok gerçekçi bir çatışma. Haytham ve ailesi durumu oldukça pratik bir yerden ele alıyor. Bu kariyerin için iyi bir başlangıç, gitmelisin. Ama Yasemin için durum bu kadar basit değil. Değil tabii ki. O, araya girecek mesafenin ilişkilerini bitireceğinden korkuyor. Bu, kariyer ve aşk arasındaki o klasik ikilemin çok hassas bir tasviri. Yasemin'in hayatı boyunca hep kitaplardan öğrendiği teoriler, gerçek hayatın bu karmaşık denklemi karşısında yetersiz kalıyor. Ve hikayenin sonuna doğru tüm bu fırtınalardan sonra karakterlerin bir şekilde kendi limanlarına sığındıklarını görüyoruz. Her biri kendi yeni başlangıcını yapıyor, Ranim. Rînam, ailesinin tanıştırdığı ama sonradan gerçekten derin bir bağ kurduğu Şihab ile evleniyor. Hem televizyon programı hem de avukatlık arasında bir denge kurarak kendi yolunu buluyor. Omar da geçmişin gölgelerinden tamamen sıyrılıyor. Evet, İsviçre'ye yerleşiyor ve kendine inanılmaz bir dünya kuruyor. Çocuklar için ileri teknoloji oyuncaklar üreten bir şirket kuruyor. Bu o kadar anlamlı ki, Nasıl yani? düşünsenize, bilimsel dehası bir zamanlar bir felakete ve ihanete alet edilmişti. Şimdi ise aynı dehasını çocuklara neşe ve hayal gücü vermek için kullanıyor. Bu onun için hem bir terapi hem de hayata yeniden tutunmanın en pozitif yolu. Yıkımın yerine yaratımı koyuyor. Kesinlikle. Ve sanırım en dokunaklı olanı Paris'teki o 404 numaralı dairede filizlenen bağın kalıcı hale gelmesi. Yasemin, Ranim, Sakina ve Ranya aralarında hiçbir kan bağı yok ama birbirlerine en zor zamanlarda destek olan, birbirlerinin hayatına dokunan gerçek bir aileye dönüşüyorlar. Hatta bu bağı resmileştirdikleri bir misak bile imzalıyorlar. Evet, 404 numaralı daire ailesi misakı. Aynen, bu hikayenin en can alıcı noktalarından biri bence. Bu misak tatlı bir detaydan çok daha fazlası. Toplumun adını koyamadığı bir ilişki biçimini, o seçilmiş aile kavramını resmileştiriyorlar. Hı hı. Kanla değil, ortak deneyimlerle, gözyaşlarıyla ve dayanışmayla kurulan bir bağ bu. Kendi sosyal sözleşmelerini, kendi aile tanımlarını yapıyorlar. Bu, modern dünyada aidiyetin ne anlama geldiğine dair çok güçlü bir yorum. Peki, tüm bu iç içe geçmiş hayatları, tesadüfleri ve seçimleri masaya yatırdığımızda en başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Bu karakterlerin yolculuğu, kaderin kaçınılmaz bir yol olduğunu mu? Yoksa, Yoksa enkazın ortasında bile kendi yolumuzu çizme gücümüzün olduğunu mu gösteriyor? Bence bize ikisinin de geçerli olduğunu söylüyor. Hikaye, hayatın rastlantısallığını reddetmiyor. Yasemin'in kirasını ödeyememesi, Ranya'nın o gün o sokaktan geçmesi gibi şans faktörleri var, bunlar gerçek. Evet. Ama asıl mesele, bu rastlantılar kapıyı çaldığında karakterlerin ne yaptığı. Şans onları bir araya getiriyor, evet. Ama o bağı bir aileye dönüştüren şey, onların bilinçli seçimleri, gösterdikleri empati ve birbirlerine uzattıkları el. Yani kader size kartları dağıtabilir ama oyunu nasıl oynayacağınız size kalmış. Bu hikaye en karanlık anlarda bile umudun, dostluğun ve ailenin kan bağıyla olmasa bile seçtiğimiz ailelerin o iyileştirici gücünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Her karakter bir diğerinin hayatına dokunarak farkında olmadan onu iyileştiriyor veya ona yeni bir yol açıyor. Ve bu da size şu düşünceyi bırakıyor. Genellikle travmayı bizi sınırlayan, geleceğimizi şekillendiren bir şey olarak düşünürüz. Peki ya bu karakterlerin gösterdiği gibi en derin travmalar aslında bizi alıştığımız yollardan çıkaran, bizi hiç aramayacağımız yeni ve daha güçlü bağlar kurmaya zorlayan bir kırılma noktasıysa, gerçek iyileşme eskiye, kaybedilene geri dönmek midir, yoksa o kırık parçalardan yepyeni bir gelecek inşa etmek midir? Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mustafa Hoca kanalında abone olmayı unutmayın.